Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Siyasi konular toplumu etkileyen önemli kararlar ve uygulanacak politikalarla ilgilidir. Apolitik olmak her ne kadar bireyin farklı görüşlere ve bakış açılarına daha müsamahakar yaklaşmasına vesile olsa da siyasi olaylardan ve politik gelişmelerden haberdar olmamak da kişinin toplumsal değişimleri veya haklarına yönelik tehditleri fark etmesini engelleyebilir. Ayrıca siyasi katılımın demokratik bir toplumun önemli bir parçası olduğu düşünüldüğünde, apolitik bireylerin toplumsal etkinliklerde veya siyasi süreçlerde daha az aktif olma riski de vardır. Bu dezavantajlı duruma düşmek sağlıksız bir durumdur. Fakat 14 Mayıs'ta yaşadığımız genel seçim süreci bir kez daha gösterdi ki siyaset ve politika millet olarak iliklerimize kadar işlemiş durumda. Sadece seçim satım haline girildiği zamanlarda değil, neredeyse yılın her günü ülkenin her noktasında siyaset ve politika konuşuluyor. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla bir süre daha gündemimizi siyaset meşgul edecek ve sonra kendi gündemlerimize odaklandığımız başka konulara döneceğiz demeyi çok isterdim, fakat seçim bittikten sonra da onun sonrasında da biz hep siyaset konuşuyor olacağız. İnsanlar elbette bir siyasi görüşe sahip olabilir. Elbette politik gelişmelerle ilgilenebilir. Kendisine, çoluk çocuğuna daha iyi bir yaşam ve daha müreffeh bir gelecek arzuluyor olabilir. Bu konudaki fikir ve düşüncelerine yakın siyaset aktörleri bulabilir ve bunlara destek verebilir. Fakat burada ifrat ve tefrit noktasından uzaklaşıp siyaseti, politikayı, politik görüşleri bir çatışma, anlaşmazlık, stres ve gerginlik vesilesi yapmaya başladığında hem kendi zihinsel sağlığı açısından sorunlar yaşamaya başlar, hem de toplum sağlıklı bir toplum olmaktan uzaklaşır. Oysa sağlıklı toplumlar eklektik, yani seçmeci düşünceye daha yakın olanlardır. Her düşünceye saygı duyarak onu değerli kabul edip incelemek gerektiğinden, incelenen her düşünceden titizlikle alınan parçaların birbiriyle diyaloga sokularak keskin sınırların törpülenmesi gerektiğinden, uzlaşı zemininde melezleşerek zenginleştirilmesinden bahseden büyük düşünür Cemil Meriç ne de güzel ifade etmiş. Çünkü böylelikle siyah ve beyazlar yerini griliklere bırakır. Çünkü bir tarafı görmek aslında hiçbir şey görmemektir. Çünkü bir bütün olarak sağ ile sol, sosyalizmle liberalizm, batı ile doğu gibi ikilikler birlikte ele alınmalıdır. Çünkü insan bu ikiliklerden her birini tanımalı ve hiçbirine sırt çevirmemelidir. Çünkü ideolojiler yarım hakikattir. Hakikatin tamamını kavrayamazlar. Peki siyaset, politika, ideoloji konuşmayacağız da ne konuşacağız dediğinizi duyar gibiyiz. Haklısınız. Böylesine politize olmuş bir toplumda başımızı ne yana dönsek mutlaka bir yanıyla siyasete, politikaya bulaşan konuşmalar yapmak zorunda kalıyoruz. Ancak siyaset dışında, ideolojiler dışında en çok ilgi gören, okunan ve konuşulan konular insanların yaşam tarzlarına, ilgi alanlarına, kültürel ve sosyal geçmişlerine bağlı olarak zaman içerisinde değişse de bazıları her zaman popülerdir. Bu videoda siyasetten, politikadan, ideolojilerden arındırılmış, konuşulabilecek başka ne tür şeyler varmış onları ele alıyoruz. Sağlık ve fitness. İnsanlar sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve formda kalmak için egzersiz, beslenme, sağlık sorunları, zihinsel sağlık ve diğer hastalıklar gibi konulara her zaman ilgi gösterirler. Özellikle pandemiler, yeni hastalıklar, ilaç geliştirme, genetik araştırmalar ve sağlıklı yaşam konuları dünya çapında büyük bir ilgi odağıdır. Teknoloji ve inovasyon. Teknolojik gelişmeler de yakından takip edilen ve konuşulan konular arasındadır. İnsanlar teknolojik gelişmeleri ve inovatif ürünleri yakından takip eder, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, internet, oyunlar, yapay zeka, uzay keşfi, dijital dönüşüm ve robotik gibi konulara ilgi duyarlar ve bu konular dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilir. Eğitim. Eğitim hayatımızda önemli bir rol oynar ve öğrenme, öğretme, okul hayatı, yüksek öğrenim ve meslek seçimi gibi konular insanların ilgisini çeken konulardır. Millet olarak her sohbeti eğitim şart diyerek sonlandırsak da
Eğitim, eğitim teknolojileri, okulların hali pürmelali, yüksek öğrenimdeki kalite, akademiyadaki entelektüel güdüklük üzerine pek zihnimizi yorduğumuz söylenemez. Gezi ve turizm. İnsanlar dünyayı keşfetmeyi seviyorlar ve tatil planları yaparken araştırma yapmaktan keyif alıyorlar. Yeni yerleri görmek, farklı kültürleri deneyimlemek ve maceralara atılmak bu konuların popülerliğini artırıyor. Farklı kültürlerle ilgili bilgiler edinmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı lezzetleri deneyimlemek şüphesiz siyasetten ve politik meselelerden daha cezbedici olsa gerek. Kişisel gelişim. İnsanlar kendilerini geliştirmek ve daha mutlu bir hayat sürdürmek için araştırmalar yaparlar. Kişisel gelişim kitapları, seminerler ve podcastler hep popüler ola gelmiştir. Siz de kişisel gelişiminiz için benzer kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Motivasyon, problem çözme becerileri, ilişkileri güçlendirme, stres yönetimi ve kişisel hedeflerin belirlenmesi gibi çeşitli konularda kendinizi geliştirmek üzere okumalar yapabilir, kurslara kaydolabilir, bu konulara ilgi duyan çevrelerle iletişime geçebilirsiniz. Evcil hayvanlar. Evcil hayvan beslemek insanlar için sıcak bir bağ ve keyifli bir deneyim demektir. Evcil dostlar sahiplerine sevgi, sadakat ve mutluluk getirir. Evlerinde hayvan besleyenler doğal olarak bunların bakımı, sağlığı ve eğitimi gibi konularda bilgiler edinirler. Diğer hayvan sahipleriyle deneyimlerini ve sorunlarını paylaşarak birbirlerine destek olurlar. Yaşamlarımıza neşe ve anlam katan bu harika arkadaşlar aynı zamanda bizi siyaset ve politika konuşmaktan alıkoyarak bir başka güzelliğe de vesile olabilirler. Moda. Moda genel olarak bir dönemde popüler olan giyim tarzı, trendler ve stil demektir. Giyim, aksesuarlar, ayakkabılar, takılar, saç stilleri ve makyaj gibi unsurlar ilginizi çekiyorsa konuşacak sıra dışı bir konu daha buldunuz demektir. Toplumda belli bir dönemde yaygın olarak kabul edilen ve takip edilen bir tarzı ifade eden moda ile ilgili araştırmalar yapabilir, kültürel etkileri gözlemleyebilir, tasarımlarla ilgili detayları, moda endüstrisini, giyim şekillerini, trendleri, tasarımcıları, markaları, perakendecileri ve konuyla ilgili diğer detayları sohbet konusu yapabilirsiniz. Hobiler. Hobiler, insanların boş zamanlarını keyifli ve yaratıcı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olan aktivitelerdir. İnsanlar genellikle bireysel ilgi ve tutkularına dayalı olarak bir veya birden fazla hobiyle uğraşabilirler. Resim yapma, müzik enstrümanı çalma, yazı yazma, bahçecilik, fotoğrafçılık, spor, yemek pişirme, el işleri, seyahat etme gibi hobiler insanlar arasında oldukça popülerdir ve büyük bir ilgiyle takip edilir. Hobiler insanlara kişisel tatmin, öğrenme fırsatları, yaratıcılık ve sosyal etkileşim sağlar, aynı zamanda keyifli sohbetlere vesile olur. İklim değişikliği ve çevre. Artan çevre sorunları, sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynakları ve iklim değişikliği gibi konular da dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilir. Özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunları dünya genelindeki herkesi etkileyen küresel bir sorundur. İnsanlar bu konulara ilgi duyarlar çünkü bireysel ve toplumsal düzeydeki etkileri büyük ölçeklidir. Hava kirliliği, su kıtlığı, doğal afetlerin sıklığı ve yoğunluğu gibi faktörler insanların yaşam kalitesini ve sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle insanlar bu konuları önemser ve çözümler ararlar. Bu tarz bir konuyla ilgilenmek, araştırmalar yapmak ve sohbet ortamlarına dahil olmak, kısır politik çekişmelerden, gündelik siyasetten elbette daha önemlidir. Sanat, kültür ve eğlence. Sanat, müzik, edebiyat, sinema, televizyon, tiyatro ve kültürel etkinlikler de en popüler konulardandır. Geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilir. Çünkü bu konular genellikle insanların duygusal ve zihinsel açıdan tatmin olmalarını sağlayan yaratıcı ifade biçimleridir. İnsanlara yeni deneyimler sunma, duygusal bağlantı kurma ve düşünce dünyalarını genişletme fırsatı verir. Ayrıca bu alanlar kültürün ve toplumun bir parçası olmamızı, farklı düşünceleri, yaşam tarzlarını ve perspektifleri anlama ve paylaşma fırsatı yakalamamızı sağlar. Spor. Spor ülkemizde de siyaset ve politik konular kadar olmasa da çok popüler bir alandır. İnsanların hayatında önemli bir rol oynar ve futbol, basketbol, tenis, yüzme, koşu ve diğer birçok spor dalı insanların ilgisini çeker.
Özellikle futbol, basketbol gibi popüler sporlar dünya genelinde büyük bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle takip edilir. Çünkü spor, izleyicilere heyecan, eğlence ve keyif vermesinin yanında rekabet duygusu insanları heyecanlandırır. Onları bir araya getirir ve ortak bir ilgi noktası oluşturur. Spor dolayısıyla bir araya gelen insanlar arasında toplumsal bağlar güçlenir. Cinsiyet, ırk veya sosyal statü gibi faktörlerin ötesinde herkese eşit fırsatlar sunan spor, insanlara sohbet ve muhabbet edecek alanlar yaratır. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.